iOS 19'u unutun çünkü Apple'ın birkaç gün içerisinde gerçekleştireceği geliştirici etkinliğiyle beraber tüm zamanların en büyük yeniden markalamasını duyurmaya hazırlanıyor ve böylece iOS 18'den 19'a atlayarak 26. sürüme geçiş yapacak. Bu önemli haber ise Mark Gurman tarafından paylaşıldı ve böylece Apple'ın tam 15 yıl aradan sonra yazılım isimlendirme sistemi de tamamen değişecek. Belki hatırlayanlar vardır. Apple iPhone OS 3'ü ardında bırakıp yerine iOS 4 ismini getirmişti ve bu sadece bir numara değil, aynı zamanda ise bir isim değişikliğiydi. Şimdi ise benzer büyüklükte bir değişimin yaşanması bekleniyor ve bu isim değişikliği sadece iOS'i değil, aynı zamanda iPadOS, macOS ya da watchOS gibi işletim sistemlerini de kapsıyor. Böylesine büyük bir değişikliğin olması tabii ki Apple'ın ne kadar çok bu işte kararlı olduğunu ve sert bir hizalama stratejisi izlediğini bizlere gösteriyor. Ama akıllarda şu soru var: neden böyle bir şey yapıyor? İsterseniz ilk nedenle başlayalım. Sürüm numaralarını düzeltmek ve kaosu engellemek. Şu anda Apple'ın versiyon dünyasında her şey fazlasıyla parçalı ve birbirinden bağımsız. Örneğin iOS 18, macOS 15, watchOS 11, visionOS 2 gibi bu farklı versiyonlar yazılımların birbirinden bağımsız, kopuk ve takip etmesini zorlaştırıyor. Sadece teknoloji meraklıları veya YouTube videolarından detaylı videoları izleyen kişiler bu sürümleri fark edebiliyor ve Apple da bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak istiyor. Böylece yeni sistem sayesinde tüm platformlar tek bir isim altında, tek bir çatı altında birleşecek. Peki sen bu değişiklik hakkında neler düşünüyorsun? Onu da yoruma bekliyorum. Bir diğer soru olacaktır: neden şu anda 2025 yılındayız, iOS 25 değil de iOS 26? Apple'ın bu kararı almasının oldukça geçerli iki tane nedeni var. İlk neden, bildiğiniz üzere iOS'in yeni versiyonları genelde Eylül ayında yayınlanıyor ve Eylül ayında örneğin 25. sürüm yayınlansaydı biz 25'i 3 ay kullanacaktık. Burada Apple çoğunlukla kullanılacak yılı referans alıyor. Aslında bu stratejiyi biz arabalarda, araba markalarında da görüyoruz. Örneğin yıl sonlarına doğru, mesela şu an 2025 yılındayız. 2026'ın arabaları yıl sonlarına doğru çıkmaya, tanıtılmaya başlanacak ve gelecek. Ama biz 2025'in sonlarına doğru yine 2026'ın arabalarına da erişmiş olacağız. İşte aynı senaryo Apple'ın işletim versiyonlarında da olacak. Biz yıl sonlarına doğru alacağız ve o yılın sonundan sonraki versiyonun yayınlanana kadar kullanmaya devam edeceğiz. Bir diğer neden ise örneğin biz eğer iOS 25'e erişmiş olsaydık 2026'ya geçtiğimizde hala 25. versiyonu kullanacaktık ve bu da yazılımın ismi sebebiyle iOS 25'in daha eski, modası geçmiş gibi hissedilmesine neden olacaktı ve Apple da bunu engellemek için sürüm ismini önden yayınlayarak yazılımın taze ve yeni hissini korumayı hedefliyor. Hatta Mark Gurman'ın yine aktardığına göre bu sadece bu yıla özel bir durum değil. Apple bundan sonra her yıl aynı mantıkta ilerleyecek. Öyleyse Apple neden bu kadar bekledi? İsterseniz buna geçiş yapalım. Fakat öncelikle küçük bir parantez açmak istiyorum. Bu videoyu sizlere faydalı olması için hazırlıyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yoruma yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok büyük motivasyon oluyor. Aynı zamanda ise bildiğiniz üzere Mehmet Yusuf Akademi'de farklı online eğitimlerimizi hazırlıyoruz. Şu anda da büyük Mayıs indirimleri sona ermek üzere ve bu indirimleri kaçırmadan fotoğrafçılık, video düzenlemesi, Photoshop, tasarım ya da Instagram eğitimi gibi farklı eğitimlere ekonomik fiyata katılabilirsin. Binlerce öğrenci akademide eğitimlerimizi tercih etti ve bu işe başlayıp gelir elde edenleri görüyorum. Bunlar bizi büyük mutlu ediyor. Açıkçası bütün eğitimler için çok büyük emek harcıyoruz. Bu yüzden eğitimlerin de arkasındayız. Eğer ki şu an katıldığında izlemeye başla, hiç problem değil. Memnun değilsen 3 gün içerisinde koşulsuz iade gerçekleştiriyoruz ve bu da demek oluyor ki kaybedebileceğin hiçbir şey yok. Bu arada tek bir eğitim değil, akademideki bütün eğitimlere katılmak istersen de sınırsız erişim paketiyle bu mümkün. Ve Mayıs indirimine ek sepette ekstra büyük indirim kuponu da videonun açıklamasında mevcut. Diyelim ve sorularınız varsa bekliyorum. Hemen devam edelim. Bir diğer soru şu demiştik: Apple neden bu kadar bekledi? Aslında bu kadar büyük bir yeniden markalaşma, yeniden marka isimlendirmesinin altında 3 neden var. Birincisi, büyük bir pazarlama hamlesi yapmak. Apple bu yılın yazılım güncellemesini gerçek bir olay haline getirmek istiyor ve ciddi bir gündem kaplamasını istiyor. Ve bu sebeple de tüm yazılımları tek bir çatı altında toplayarak büyük bir kampanya, büyük bir dikkat ve sosyal medya etkisi yaratmak istiyor ve açıkçası bunu da başardı. Hem şu anki videodan görüyorsunuz hem de eski ismiyle Twitter olan X'te neredeyse tüm yurt dışındaki teknoloji alanındaki gazeteciler ya da içerik üreticileri bu konuyu konuşuyor ve bu da son zamanlarda Apple'ın özel
özellikle yapay zeka konusundaki yavaşlığı ya da Apple Intelligence'da bekleneni verememesi ya da geç vermesi, hatta Türkiye'ye vermemesi sebebiyle bu eksikliği de birazcık kapatmak için böylesi büyük bir hamle yapmayı planladığı söyleniliyor. Dolayısıyla bunları geride bırakmak için artık Apple daha büyük adımlar atmak zorunda. İşte bu büyük adımlardan birisi ise iOS 26 olacak gibi gözüküyor. Bir diğer neden ise yepyeni bir tasarımın gelecek olması. Yine geçen haftalarda yayınladığım videoda Mark Gurman'ın söylediğinden bir alıntı yapmıştım. Apple'ın iOS 7'den bu yana yaptığı en büyük tasarım yeniliği üzerinde çalıştığını söylemiştik. Ve burada da Apple'ın gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro'dan arayüzünden ilham alması bekleniyor. Böylece yeni kullanıcı arayüzünde şeffaf cam öğeler, daha modern ve fütüristik ikonlar, her cihazda benzer arayüz dili, hatta John ve Concept Central gibi kaynaklar da yeni arayüze ait bazı konsept tasarımlarda yayınladı. Hatta yine bir önceki videomda ben kamera uygulamasında nasıl görseller olabileceğiyle alakalı konulara da değinmiştim. Günün sonunda Mark'ın bize söylediğine göre macOS'ta, watchOS'ta, iPadOS gibi tüm sistemleri tek bir çatı altında toplayıp ortak bir tasarım dilini benimseyeceğini de gösteriyor. Ve bu da hem tasarımsal olarak hem de kullanıcı deneyimi tarafında da bir eşitlemenin olacağını bizlere gösteriyor. Üçüncü neden ise biraz önce başlangıçta söylemiş olduğum gibi sürüm numaralarındaki kaosu bitirme zamanı. Şimdiye kadar işletim sistemindeki sürüm numaraları inanılmaz derecede karışıktı. Örneğin ben bir içerik üreticisi olarak ben bile bazen hangi versiyondaydık diye işlemekte bir karıştırdığım olabiliyor. Doğal olarak hani ben bu işi araştıran, seven ve yıllardır severek Mac kullanan birisi olarak benim bile kafam karışabiliyorsa bu işlere yeni başlayacak birinin kafasının karışması çok normalde. Bu problemin ortadan kalkıyor olması da bence harika. Geliştirici etkinliğinde aynı zamanda ise bazı büyük duyuruların yapması da bekleniliyor. Dediğim gibi daha önceki videoda değinmiştim ama o videoda değinmediğim birkaç önemli geliştirme de var. Bunlardan birisi ise bence oldukça önemli olan AI destekli pil yönetiminin gelmesi. Böylece iOS 26 ile birlikte gelecek en dikkat çekici özelliklerden birisi bu olacak. Yapay zeka tabanlı bir pil yönetim sistemi. Bu özellik sayesinde iPhone'unuz kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek şarjı çok daha verimli bir şekilde kullanacak ve böylece gereksiz enerji tüketimini de azaltmış olacak. Bu da pil süresi için güzel bir şey ve bu özelliğin Apple Intelligence destekli modellerle yine sınırlı değil, tüm iPhone'larda çalışılacağı da söyleniyor. Böyle olursa da çok güzel olur. Bir diğer tüm dünyayı değiştireceğini düşündüğüm özellik ise aslında bu şu anda mümkün farklı araçlarda ama asla pratik değil. Apple'ın bunu öne çekmesi bekleniyor. AirPods kullanıcılarına özel olarak sunulacak gerçek zamanlı bir çeviri. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir turistle mesela konuşurken telefonunuz İngilizceyi anlayacak ama anlık olarak çevirip kulağınıza Türkçe bir şekilde verecek ya da tam tersi şekilde siz de konuşabileceksiniz. Bu da AirPods'ların kullanım senaryolarını değiştirecek çok önemli bir değişiklik olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda bunun karşılıklı bir çeviri yönünde de kullanılması bekleniyor ve böylece dil bariyeri de büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Şimdi tasarım tarafında ise VisionOS tasarımı iOS'e gelecek demiştim. Burada ise belki de en dikkat çekici yeniliklerden birisi Floating Tab var. Yani ekranın alt kısmında yüzen menü çubuğu. Bu tasarım Vision Pro'daki arayüzden ilham alacak ve artık iOS, iPadOS ve diğer cihazlarda da bu modern erişilebilir menü yapısıyla karşılaşacağız. Aynı zamanda ise navigasyon çok daha sezgisel hale gelecek. Bir diğer benim önemli bulduğum duyurulardan birisi ise yüksek ihtimalle iOS 26 ile birlikte Apple Watch kullanıcılarına özel AI sağlık koçu gelecek. Kullanıcıların sağlık verilerini burada analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunacak ve bu da Apple Watch'un sağlık alanındaki konumunu çok daha güçlü hale getirecek. Bonus bir bilgi olarak şunu söyleyeyim, bunu bir videoda izlemiştim. O yüzden çok fazla araştırmadım ama gelmesi mümkün. iPhone'daki eSIM'in Android tarafa kablosuz olarak aktarılmasını sağlayacak bir özelliğin geleceği söyleniyor. Bu da iPhone'dan Android'e geçiş yapmak isteyen ya da anlık olarak farklı cihazı kullanmak isteyenler için eSIM aktarımını kolay hale getirecek gibi gözüküyor. Buna ek olarak ise oyunlar tarafında Mark Gurman'ın söylediğine göre yeni bir uygulama gelecek. Burada iOS 26 ile birlikte oyunlara özel yerleşik bir uygulama olacak. Örneğin uygulamayla oyunları başlatabileceğiz. Başarımlarımızı, işte liderlik tablolarını görebileceğiz. Aynı zamanda diğer oyuncularla iletişim kurabileceğimiz bir platform haline de gelecek. Buna ek olarak ise bunun Mac versiyonunda olacak ve dışarıdan farklı uygulamaları da destekleyeceği söyleniliyor. Ve yine bu yıl tanıtılması beklenen, belki ertelenebilir, yeni bir sistem daha mevcut olacak. O da HomeOS. Böylece yeni HomePod cihazlarıyla birlikte ev içi akıllı sistemlerini kontrol edebileceğiniz bir platform haline gelecek ve bu yazılımlar aynı zamanda cihazları
çok daha kolay, anlaşılır bir şekilde bir arada toplayıp kontrol etme imkanını sağlayacak. Elbette konuşulacak çok fazla şey var. Bakalım Apple ne tarz sürprizler yapacak, bunları göreceğiz. Peki sen bu duyurular hakkında neler düşünüyorsun? En çok seni şaşırtan veya sevindiren şey neydi? Bunları da yorum bölümüne bekliyorum ve bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsan lütfen desteklemeyi de unutma. Son olarak ise geçen hafta yayınladığım videoda Gemini entegrasyonu, Google işbirlikteliğine değinmiştik. O videoyu izlemediysen de mutlaka izlemeni öneririm. Hemen burada çıktı. Tıklayarak izlemeye başlayabilirsin ve akademideki indirimleri de kaçırma, açıklamada mevcut. Görüşürüz.